Vücudumuzda bizi kanamalardan koruyan muhteşem bir kalkan olduğunu düşünün. Peki ya bu kalkan bir gün en ölümcül silahımıza dönüşürse? Bugünkü analizimizde kanın damarlarımızdaki bu gizemli ve tehlikeli yolculuğuna, yani tromboza odaklanıyoruz. Bir savunma mekanizmasının nasıl olup da en büyük düşmanımız haline geldiğini, Virchow üçlüsünden doku ölümüne uzanan bütün detaylarıyla adım adım aydınlatacağız. Hazırsanız bu patolojik yolculuğa hep birlikte çıkalım. İşte bütün bu anlatının merkezinde tam olarak bu soru yatıyor. Bizi hayatta tutan pıhtılaşma mekanizması ne oluyor da bir anda kontrolden çıkıp damarlarımızı tıkayan bir katile dönüşüyor? Bu sorunun cevabı modern tıbbın en kritik konularından birinin tam kalbinde saklı. Evet, bu ölümcül pıhtının sırrını çözmek için önce temelleri doğru atmamız lazım. İlk bölümde soruyoruz, tromboz bir savunma mı yoksa bir tehdit mi? Aslında bu iki görsel arasındaki fark konunun bütün özetini bize sunuyor. Sol tarafta gördüğünüz, parmağınız kesildiğinde kanamayı durduran, yani hayatımızı kurtaran o kontrollü ve gerekli süreç normal hemostaz. Ama sağda bambaşka bir senaryo var. Damar sapasağlamken içeride sinsi bir şekilde büyüyen ve kan akışını engelleyen patolojik bir pıhtı, yani tromboz. Kısacası biri dost, diğeri ise düşman. Şimdi gelin sıkça birbirine karıştırılan bu terimleri bir netleştirelim ki yolculuğumuz boyunca kafamızda hiç soru işareti kalmasın. Bakın, tromboz pıhtının damar içinde oluşmasıdır. Eğer bu pıhtı yerinden kopup kan dolaşımıyla başka bir organa, mesela akciğere giderse, işte o zaman adı emboli olur. Yani biri oluşum, diğeri taşınma. Aynı şekilde koagülasyon, kanın pıhtılaşma yeteneğinin genel adıdır. Bu fizyolojiktir, normaldir. Tromboz ise bu yeteneğin yersiz ve tehlikeli bir şekilde kullanılmasıdır ki bu da patolojiktir. Peki tromboz neden bu kadar hayati bir mesele? Çünkü bu slaytta gördüğünüz gibi en korkutucu hastalıkların sahne arkasındaki başrol oyuncusu ta kendisi. Pıhtı beyin damarını tıkarsa buna inme diyoruz. Kalbi besleyen koroner damarı tıkarsa kalp krizi. Bacak toplar damarını tıkarsa derin men trombozu ve eğer o pıhtı kopup akciğere ulaşırsa adı pulmoner emboli oluyor. Farklı isimler, farklı trajediler ama hepsinin çıkış noktası aynı. Damar içinde oluşan o istenmeyen pıhtı. Madem trombozun ne kadar tehlikeli olduğunu anladık, şimdi işin en can alıcı noktasına, yani neden sorusuna geçelim. Bu patolojik süreci neyin başlattığını, patofizyolojinin kalbi sayılan Virchow'un üçlüsüyle anlayacağız. Ve işte karşınızda bu tehlikeli oyunun 3 başrol oyuncusu. Meşhur Virchow üçlüsü. Vücudun o hassas pıhtılaşma dengesinin bozulması için bu 3 faktörden biri veya birkaçı yeterli. Birincisi, damarın içini döşeyen o narin tabakanın, yani endotelin hasar görmesi. İkincisi, kan akışının bozulması ve üçüncüsü, kanın pıhtılaşmaya genetik veya sonradan kazanılmış bir eğilim olması, yani hiperkoagülabilite. Şimdi bu üçlüyü tek tek mercek altına alalım. Üçlünün belki de en önemlisiyle başlıyoruz, endotel hasarı. Normalde damarlarımızın iç yüzeyi teflon tava gibidir, pürüzsüzdür, hiçbir şeyin yapışmasına izin vermez. Ancak yüksek tansiyon, sigara veya ateroskleroz gibi nedenlerle bu yüzey hasar gördüğünde bir anda cırt cırtlı bir yüzeye döner. Alttaki doku faktörü açığa çıkar ve pıhtılaşma mekanizmasını bir domino taşı gibi tetikler. Bir anda dostken düşman olan bir yüzey hayal edin. İkinci faktörümüzse kanın akışındaki bozulma. Normalde kan bir nehir gibi düzenli ve akıcıdır. Buna laminer akım diyoruz. Ama bu akış yavaşlarsa, yani staz olursa, tıpkı durgun bir gölet gibi pıhtılaşma hücrelerinin çökmesine ve birikmesine neden olur. Ya da akım çalkantılı, yani türbülanslı hale gelirse, bu sefer de pıhtı hücreleri damar duvarına çarparak aktif olur. Uzun bir uçak yolculuğundan sonra bacaklarda pıhtı riskinin artmasının nedeni işte tam olarak bu staz durumudur. Ve son tetikleyici, hiperkoagülabilite. Yani kanın kendisindeki bir problem. En basit anlatımıyla kanın pıhtılaşmaya aşırı eğilimli olması demek. Bu bazen faktör V Leiden mutasyonu gibi doğuştan gelen genetik bir miras olabilir. Bazen de kanser, büyük ameliyatlar veya gebelik gibi durumlar sonrasında kanın kimyası değişerek pıhtılaşma riski artar. Tetikleyicileri anladığımıza göre şimdi oluşan pıhtının kendisine ve onun yol açtığı o ölümcül sonuçlara daha yakından bakma zamanı. Hikayeyi nedenden ne oldu ve sonra ne olacak kısımlarına taşıyoruz.
Bu slaytta gerçekten çok ilginç bir nokta var. Her pıhtı aynı değildir. Yüksek basınçlı atar damarlarda, yani arterlerde oluşan pıhtılar daha çok trombosit dediğimiz pıhtı hücrelerinden oluştuğu için daha soluk renklidir. Bunlara beyaz trombüs denir. Ama yavaş akımlı toplar damarlarda, yani venlerde oluşanlar ise bolca kırmızı kan hücresi içerdiği için kırmızı trombüs adını alır. Ve bu ayrım sadece akademik bir detay değil. Çünkü yapıları farklı olduğu için tedavileri de farklılaşabiliyor. Peki o pıhtı bir damarı tamamen tıkarsa ne olur? Sonuç mu? Tek kelimeyle yıkıcı. O damarın beslediği doku oksijensiz kalır. Bu oksijensizliğin ilk aşamasına iskemi diyoruz. Eğer kan akımı dakikalar veya saatler içinde yeniden sağlanamazsa, iskemi geri döndürülemez bir noktaya gelir ve doku ölümü başlar. İşte buna da nekroz diyoruz. Ve kalpteki bir nekrozun adı hepimizin bildiği gibi kalp krizidir. Bu slide, bir hücrenin oksijensiz kaldığında yaşadığı trajediyi bize adım adım gösteriyor. Her şey oksijenin tükenmesiyle başlıyor. Oksijen yoksa enerji, yani ATP, üretilemez. Enerjisi biten hücrenin pompaları durur, içeri kontrolsüzce su dolar ve hücre bir balon gibi şişer. Nihayetinde hücre zarı bu basınca dayanamaz, yırtılır ve hücre ölür. İşte bu, geri dönüşü olmayan koagülatif nekroz sürecidir. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm bu parçaları birleştirerek trombozun tam hikayesini, yani büyük resmi görme zamanı geldi. Ve işte bu şema her şeyi özetliyor. Virchow üçlüsünden bir tetikleyiciyle başlayan süreç, damar içinde pıhtı oluşumuna yol açıyor. Bu pıhtı damarı tıkıyor, tıkanma dokuda önce iskemiye, sonra da nekroza, yani ölüme neden oluyor ve bu doku ölümünün klinikteki adı, yerine göre kalp krizi, inme ya da başka bir felaket oluyor. Gördüğünüz gibi tetikleyiciden trajediye uzanan, kusursuz işleyen patolojik bir neden-sonuç zinciri. Trombozun bu patolojik yolculuğunu artık tüm detaylarıyla biliyoruz. Unutmayın, bir mekanizmayı anlamak, onu önlemenin ve tedavi etmenin her zaman ilk adımıdır. Şimdi asıl düşünmemiz gereken soru şu: hayat kurtaran bir savunma mekanizmasının bir katile dönüşmesini engellemek için vücudumuzdaki bu inanılmaz hassas dengeyi kendi hayatımızda nasıl koruyabiliriz?